Ablam secde pozisyonunda. Yeğenimi şöyle üzerine kendini kapatmış. Kıbleye de dönmüş. Ayıramıyorlar yeğenimle ablamı. Yani ölüm bile ayıramadı derler ya abi. Yani biz ölüm bile ayıramaz. Gerçekten yani ölüm bile ayıramadı. Hangi birinize söyleyeceğim bilmiyorum ki. Biliyorum yani hepiniz şu an çok daha rahat yerlerdesiniz. Ama çok özledim ya. Bir sarılabilseydim. Zaten hepinizin içine doğmuştu. Yani son gece, depremden önceki gece hepiniz tek tek beni görüntülü aradınız. İçinize doğmuş yani. Bana o son anlarınızı gösterdiniz yani. Canım ablam, canım abim. Yeğenlerim ya. Cennet kokulum. Ben ilk defa tek kaldım depremden bu yana. Ben tek kalmak istemiyordum. Telefonumun galerisine bakamadım bile. Çünkü galerimdeki insanlar yarısı ölü. Şehitler hepsi Allah'ın izniyle. Yani şu an çok sarılasım var da neye sarılacağım, nereye sarılacağım? Abi ismim Osman. Adana'da yaşıyorum. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. 5 kardeştik. 3 kardeşiz artık. 4 tane yeğenim vardı. 2 hafta öncesine kadar. Şimdi yeğenim yok. Ailenin 3. çocuğuydum. Artık en büyük çocuğuyum. Şimdi depremden 2 gün önce bir kızım oldu. Bir gün hastanede geçirdik. Ertesi gün eve geçtik böyle. O gece uyuyamadım ben. Hani değişik bir duygu. Böyle herkes uyudu. Ben Kur'an okuyasım geldi. Kur'an okudum. Risale okudum. Cevşen okudum. Günlük yani hedeflerim var. Onlar bitti. Bitirdim ama yine uyumak istemedim. Niye bilmiyorum. Yine okudum. Yine Kur'an okudum. Yine Cevşen okudum. Sabah 4'e kadar bu şekilde devam etti. Sonra hani bu saate kadar gelmişken namazı bekleyeyim dedim. Şimdi uyusam belki uyanamam diye. Ondan sonra bir ara vereyim dedim. Kafayı yastığa koydum. 2 dakika geçti böyle. Sallanmaya başladık. Ben şeyi sanıyorum. İlk başlarda, ilk anlarda. Hani namaza uyanamayacağım diye işte Allah hemen bir uyarı gönderdi. Hani Osman uyuma, uyursan namaza uyanamazsın. Sadece bana özgü bir şey sandım. Sonra bir sesler yükseldi böyle. Hemen yataktan kalktım zaten. Sallanıyoruz böyle, evin içinde sallanıyoruz beşik gibi. Bebek bir anda, eşim bir anda. Sesler geliyor. Hani bir elim orada, bir elim orada tutmaya çalışıyorum. Yani anında zaten yani Ayetel Kürsi, işte Felak Nas böyle direkt Kur'an geliyor, dua geliyor. Akla başka bir şey gelmiyor zaten. Neyse deprem bitsin, öyle aşağı inelim dedim. Bayağı bir sürdü. Deprem biter bitmez hemen aşağı inelim dedik. İşte bebeğin eşyalarını falan aldık. Bir de hava çok soğuk. Battaniye falan alalım bebeğe göre dedik. Neyse bir 10-20 dakika geçti. Dedim acaba hani ailemi arasam mı? Hani için de tabii hani size bir şey var mı diye değil. Hani bak burada böyle bir deprem oldu. Siz de hissettiniz mi? Diye hani öyle bir düşünce. Sonra dedim ben sabah uyandırmayayım onları, işte sabah ararım dedim. Bu arada da yani telefonu ele alıp haberlere falan bakma şansım var. İşte öğrendim işte Maraş merkezli olmuş. Tamam dedim herhalde Maraş'tan Adana'ya doğru gelmiştir. Yine de çok bir şey yoktur. Sonra gruptan arkadaşlar yazmaya başladı, işte Adana'da 3 tane bina yıkıldı. Yani ilk defa böyle yani bir bina yıkıldı bir Adana'da bulunduğum şehirde. Zaten hani ben kendim evdeyken benim bulunduğum bina da yani yere yapışacağız diye düşündüm yani. Çünkü sesler geliyor böyle çatır çutur. Hani belki ahşapların sesleri bilmiyorsun onlar. Sonra işte arabadakiler haberlere bakıyor. Antep'te de olmuş, Maraş'ta olmuş, Hatay'da da olmuş, Adıyaman'da da olmuş. Hani yine ben halen aklımda yok tabii. Hani olmuş, biz gibi bir sallanmışlardır. Belki bizden daha az sallanmışlardır. Derken bir arayayım dedim. Hani orada da olmuşsa illaki uyanmışlardır. Onlar da beni aramadı. Abi sırayla aradım. Önce annemi aradım. Hani o uykusu hafiftir belki hemen açar diye. Telefon çalmadı. Sonra babamı aradım. Telefon çalıyor ama açan yok. Kardeşimi aradım. Onun da telefonu uzun süre bekletip sonra çaldı. Yani şebekeden kaynaklı bir sorun olduğunu anladım. Ondan sonra yani kendi ailemde kimseye ulaşamadım. Akrabalarımı arayayım dedim. Teyzemi aradım. Açmadı. Teyzemin eşini aradım. Açmadı. Kimi arıyorsam ya açmıyor ya çalmıyor.
Ya da işte uzun süre bekletiyor, sonra işte aradığınız numaraya ulaşılamıyor diye uyarı geliyor. İşte şebekeden dolayı. Neyse şebekelerde sorun vardır dedim. Sonra bir dayım ulaştı bana. Direkt şey dedi yani işte hani siz de bir şey hissettiniz mi? Hissettik. İyi misiniz? İyiyiz. Hani senin bir haber alabildin mi kimseden? Ya kötü bir deprem oldu dedi ama işte Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok dedi. Böyle hani haberi var. Öncesinde beni şey yapmaya çalışıyor, teselli etmeye çalışıyor. Derken bir saat sonra Adana'da işte güvenli bir yere geçtik biz. Sonra amcamın oğlu beni aradı. İşte arayan kardeşimmiş. O abi ben hastanedeyim dedi. Ne oldu, niye hastanedesin? İşte bizim bina yıkıldı dedi. Kimler var yanında? İşte ben, anne, baba, bir de işte Bedir diye küçük bir kardeşim var. Biz çıktık. Hani normal şartlarda bizim bina aile apartmanı. Abim bir üst katta oturuyor. Abimin eşi var, yeğenim var. Kimseyi söylemiyor. Sadece işte biz, bina yıkıldı, biz iyiyiz. Biz çıktık. Abimgil onlar enkazda dedi. Daha çıkamadılar dedi. Ben halen tabii şey yapamıyorum. Hani onlar çıkamadılar. Demek ki birazdan çıkarlar diye düşünüyorum. Ablamı arayayım dedim. Hani onlar ne durumda? Çalmadı telefonu. Ablamın eşini aradım. Onun da telefonu çalmadı. Neyse bir abdest alayım. Sabah namaz vakti de girmişti zaten. Namaz kılayım, yola çıkayım dedim. Namazı kıldım abi. Sonra Adıyaman'a doğru yola çıktım. Zaten Osmaniye'de direkt otobandan çıkarttı bizi. Ondan sonra otoban kullanılmıyor. Artık eski yollardan, köy yollarından vesaire gideceğiz. Tabii Osmaniye'de böyle hafif hafif şeyleri görüyorum. Böyle çatlaklar vesaire olmuş. Döndüm abi, dönerken tanıdık yüzler gördüm. Bir araba içinde bir baktım Halis abi. İşte arkada Ede'yi gördüm. İşte indik, selamlaştık, sarıldık böyle. Haberim olmuştu. Ede'nin de Kahramanmaraş'ta işte ailesi enkaz altında diye. Neyse dua ettik abi birbirimize. Tabii onları görünce hani binlerce insan var yolda. Onları görünce bir gözlerim doldu yani. İnsan o kadar kalabalık içinde tanıdık bir yüz görünce demek ki o duyguları daha çok açığa vuruyor. Bu arada hani ağlamamaya çalışıyorum. Ama yüreğim yanıyor yani, böyle o acıyı hissediyorum abi. Çaresizlik de var ve geçen her dakika benim aleyhime işiyor gibi hissediyorum. Sonra Allah razı olsun abi, hayalhanemden abiler aradı beni. Böyle işte biz dua ediyoruz dediler böyle. O kadar benim sanki yürek yangınıma su serpiliyor gibi oldu. Bir de teker teker hepsi aramaya çalışıyor böyle, bilen, işte tanıyan, böyle manevi destek vermeye çalışıyorlar. Ve her birinden sonra benim biraz daha rahatlıyorum yani. Tamam yani en kötü ihtimalde bile en azından dua eden birileri olacak yani. Ve bu birileri ben kendi kanaatime göre çok mükemmel insanlar. Allah hepsinden razı olsun. Abi bizim evin oraya bir yaklaştım. Bizim ev altta bir dükkan. Üzerinde 4 kat, onun üzerinde bir teras yani. 6 katlı bir bina. Normalde yani o 6. kata çıkana kadar nefes nefese kalırdık. Ben gittiğimde abi o 6. teras dediğim kat böyle önüme inmişti yani. Yürüyerek oraya terasa çıkabiliyordum. Baktım babam orada, amcamın kızı orada. Hepsinin gözleri dolu. Yani gidip sarılamadım bile. Yanlarında durdum biraz. Herkes duruyor sadece. Kimse bir şey yapmıyor. Herkes yani insanlar gözleri dolu. Ağlayanlar ağlıyor. Yani ağlayamayanlar gözleri dolu bekliyor. Derken abi kardeşim geldi enkazın oradan bir yerden. Başında pansuman var. Sendeliyor, topallayarak bana doğru geliyor. Neyse bir sarıldım abi. Deprem saat 4'e 17 geçe oldu. Saat akşam yani ikindi vakti 4 oldu. 12 saat geçmiş yaklaşık. Abi kardeşim sırılsıklam. Zaten ayağında bir ev terliği var. Üzerine işte komşular ceket vesaire vermiş ama sırılsıklam ve halen yağmur yağıyor. Ve kardeşim bunun farkında değil. Ben de Adana'dan yola çıkarken dedim hani orada birkaç gün kalırım diye. Hani işin ciddiyetinin farkında değilim, durumun büyüklüğünün farkında değilim diye. 1-2 kazak götürdüm, kıyafet götürdüm. Neyse kardeşim onları hemen giydirdim orada. O an yani ilk gördüğüm an asıl benim yolda gördüğüm çaresizlik değilmiş dedim. Hani burada daha büyük bir çaresizlik var. Yani babamın oğlu orada, torunu orada, gelini orada. Yani yaklaşık 25 kişi falan orada akrabalardan. Ama bütün akrabalar da orada oturuyor sadece. Kimse bir şey yapamıyor. Yani dedim asıl çaresizlik bu o zaman. Yolda giderken de hani Adıyaman'a gittikten sonra o yıkımları gördükten sonra da sadece işte inne lillahi ve inne ileyhi raciun ve innallaha me'as sabirin diyebildim. Yani bunu yürekten söylüyordum kendimi o şekilde. Sonuçta bir şekilde öleceğiz yani. Herkes ölecek bir şekilde. Bunu kabullenip gitmiştim aslında ben. Sonra bekliyoruz hani. Ben de gittim bunların yanında beklemeye başladım böyle. Elektrik yok, su yok bu arada. Annem nerede diye sordum. Annem de o da hastaneden gelmiş. Onu da sakin bir yere götürmüşler. Onun neyi var dedim. İşte ayağı topallıyor dediler. Neyse annemin yanına gittim abi. İşte ayağından darbe almış galiba. Sarıldık. Böyle annem zaten gözleri yaşlıydı o an. Sonra işte ilaç verdiler mi dedim sana. Ağrı kesici verdiler dedim. Su yok ama dedi.
Ben de Adana'dan çıkarken hani yanıma su almıştım yolda içerim diye, 1 litrelik bir su. Yolda yarısını içtim. Gittim suyu anneme verdim ağrı kesici içsin diye. Tabii ben orada durumun ciddiyetinin farkına vardıktan sonra o suyun ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Yani normalde o su dibinde belki bir 4-5 yudumluk su kalmıştı. Geri arabaya koydum. Biliyordum ki lazım olacak yani. Su yok çünkü. Bir yandan da gidene kadar ablamgilden halen haberi yok. Bilerek aramıyorum. Hani hep şey diyorum, onlar çıkmıştır. Telefonları içeride unutmuşlardır. Ondan sonra işte görevliler bir toplanma alanı bulmuşlardır. Onlar da oraya gitmiştir. O yüzden kimseye ulaşamıyordur. Yani kendimi bu şekilde avutuyorum. Neyse bir onların da oraya gideyim dedim. Yani zaten burada sadece bekliyoruz. Bir 10 dakika yürüdüm onların evine oraya. Gittim abi, 8 katlı bina. Yani 2 metre olmuş ya. 2 metre. O bildiğim dam, 8. katın damı olduğu gibi kalmış. Geri kalan bütün katlar tuz buz olmuş. Gördüm ama halen şey diyorum. Neyse benim ablam kaçmıştır işte, yeğenlerim kaçmıştır, eniştem kaçmıştır. Bina ondan sonra yıkılmıştır diyorum. Halen kabullenemiyorum tabii. Neyse sonra soruyorum, eniştemin abisi orada, dayılarım orada. Haber var mı? Dediklerine göre binadan çıkan kimse yok. Deprem anında yıkılmış zaten o binada. Sonra tekrar babamgilin yanına gittim. Hani orada ayaklarım beni durdurmuyor, ablamgilin orada. Çünkü 3 tane küçük yeğenim var. Ve yani hayatımda belki en çok sevdiğim insanlar onlardı. Duramıyorum abi, o görmek istemiyorum yani. Halen de kendi kendime test yapıyorum böyle. Onlar çıkmışlardır, bir yerdelerdir diye. Sonra tekrar babamgilin oraya gittim. Şeyi bekliyoruz, böyle birileri gelecek. Bu binayı işte bir şekilde bir şeyler yapacaklar. Arama kurtarma gelecek, çıkaracaklar. Abi ilk günün gecesi oldu. Ses seda yok. Tabii sadece orada değil yani. Çevrede bir sürü bina yıkık. Her insanlar, sağ kalanlar ya da akrabası olanlar bekliyor orada. Hava soğuk abi. Her köşe başına ateşler yakılıyor. Hani bu ateş biz de yakacağız da odunlar nereden geliyor acaba? Bunlar nasıl, ne bulup yakıyor? Meğer yıkılan binalardaki işte mobilya parçaları, tahta kapılar, onları çıkarıp yakıyorlarmış yani. Gittim abi işte annemgilin oturduğu evden mobilyalarımızı işte bir parça parça söktüm. Abimin oturduğu evden söktüm. Onlarla ısınmaya başladık yani. Ben hatırlıyorum abi, abimle evlenmeden önce biz abimin mobilyasını almak için Ankara'ya gitmiştik. Adıyaman'dan Ankara'ya gitmiştik. Böyle güzel olsun, tek tek inceledik, mağaza mağaza gezdik. Geldik, meğer demek ki onları ısınmak için almışız yani, haberimiz yokmuş. Biz öyle evin her eşyasını didik didik edip, araştırıp aldığımızı zannediyoruz. Ama kim bilir onları ne niyetle almışız, haberimiz yok. Şimdi saat de geç oldu, yağmur yağmaya devam ediyor. Uyuyalım en azından, sabah şey yaparız dedik, sabah bir şeyler yapmaya çalışırız. Arabaya geçtik, hani tabii zaten uyuduğumuzu zannediyoruz. Kimse uyumuyor. Zaten artçılar sürekli oluyor. Artçılar olmasa bile arabada biri sağa sola dönünce bile deprem oluyor zannediyorsun. Neyse abi birkaç saat uyuduk, sabah oldu. Yine bir gelişme yok. Bu sefer ben dedim hani biz gidip bir şeyler yapmaya çalışalım. Neyse abi o öne eğilmiş dedim 4. katın, orada bir delik vardı. Girip bakayım dedim hani bir şeyler görünüyor mu falan. Girdim abi, böyle zaten çok dar alanlar. Ben ne kadar gidebiliyorsam gideyim, ne görebiliyorsam göreyim dedim. Abi gittim içeriye, gittim oradan döndüm. Böyle yani bir 4-5 metre gittim yani o enkazın altından. Kafamı bir çevirdim abi. Orada biri bana bakıyor. Kolonların arasına sıkışmış bana bakıyor. O binada oturan herkesi tanıyorum ama onun kim olduğunu bilmiyorum. Tanınmıyor çünkü. Geri çıktım. Sonra benden önce oraya giren birisi varmış. Orada 3 kişi var dedi. Düşünüyorum abi, benim abim, yengem, bir de kız çocukları var. Ama o çocuk abime hiç benzemiyor. Erkek o da. Neyse dedim bir şekilde çıkar, bir şekilde belli olur. Yani orada biz zaten gördüm yani. Biz demek ki buradan cenazelerimizi çıkarsak tanınmayacak halde çıkaracağız diye düşündüm. Umudumuz yok abi. İşte canlı çıkarırız. Orada birileri canlıdır. Benim umudum yok yani en azından. Sonra abi bizim arka taraftan işte babamgilin çıktığı yerden bir metrelik duvar açılmış. Oradan gireyim dedim. Bir komşudan bir balyoz aldım. Abi kıra gidebildiğim kadar gideyim dedim yani. En son gideceğim yere kadar gideyim. Oradalarsa bir şekilde çıkarayım. Değillerse en azından girmiş olayım yani. Balyozu aldım abi. Koca koca duvarlar böyle milim milim kıra gittim. Sadece eşyalar. Yeğenimin eşyaları, oyuncakları, abimin ceketi, telefonu. Hepsi orada ama kendileri yok. Herhalde onların hepsini bırakıp kaçmışlar. Yani kaçmaya çalışmışlar. Abi yatak odalarına baktım, yok. Çocuk odasına girdim, yok. Mutfak yan taraftan görünüyordu, orada yoklar. Ya oturma odasındalar ya da koridordalar diye düşündüm. Ama o ikisine girmem imkansız yani. Yine bir şey yapamadım. Sonra işte amcamın oğlunu
kurtarmak için akrabaları geldi. Eşinin akrabaları. Birkaç saatte işte bir üstteki tablayı kaldırdılar zaten. Yatak olduğu gibi tavana yapışmış. Oradan amcamın oğlu, eşi ve çocuklarını çıkardık. Bir tane çocukları vardı. Abi şimdi normal şartlarda ben onları o şekilde görsem veya en az birini o şekilde görsem dayanamam yani. Çünkü ölüsünü görüyorsun onların ve birinin de değil, hepsinin, çocuk da var içinde ve normal bir ölüm de değil zahirde. Ama orada işte Allah sabrı veriyor abi. Çıkardık onları, hemen defnetmeye götürdük köye. Defnettik, geldik. Bu arada hani ablamgile gidiyorum bazen. Oradan abimgilin oraya geliyorum, gidip geliyorum sürekli. Abi yollar öyle bir kokuyor ki hani her evin yanından geçtiğimde böyle bir koku geliyor insana. İçeride o ölülerin kokusu artık yani. Silmiş artık, her tarafa silmiş. Sonra işte hani kuzenimi falan çıkardık. Yani ellerim de kokuyor. Hani o koku artık çıkmadı hayatımızdan orada olduğumuz süre boyunca. Zaten su yok, bir şey yok. Elimizde yıkayamıyoruz. Gittim abi ben hani abimgili arıyorum. Abi terasın hizasından baktım. Merdivenin yerini hesapladım. Ha, bina biraz da kaymış yani. Hem öne hem sola kaymış biraz da. Hesapladım bir şekilde. Yani herkes duruyor. Ben çıkayım dedim en azından. O yukarıya çıktım abi terasa. Tek tek taşları kaldırmaya başlıyorum böyle. En azından o merdiven boşluğuna bir girsem girebileceğimi zannediyorum hani. Şeyi bilmiyorum. Bütün molozlar, bütün taşlar merdiven boşluğuna giriyormuş. Oraya bir açsam en azından ya görürüm. Görürsem en azından buradadır, gelin yardım edin diyeceğim. Görmezsem de en azından orada da olmadığını bileceğim diye. Abi saatlerce ben o taşı ellerimle atmaya çalıştım. Atıyorum. Azalmıyor abi. Tabii yarım metre gittikten sonra ayakkabı geldi elime. Meğer abimgilin ayakkabılığına kadar gitmişim yani. Kapıların girişine. Sonra tek tek diğer ayakkabıları çıkardım. Bu arada hani taşları çıkarıp aşağı atıyorum. Onları çıkardım. Şey yapamıyorum, aşağı atamıyorum. Çünkü babam orada, annem orada, kardeşlerim orada. Görmelerini istemiyorum. Hani onlara ait bir şey görmelerini istemiyorum. Ayakkabıları yukarıya atıyorum, taşları aşağı atıyorum. Sonra abi o benim ilk gün o delikten girip de baktığım işte o cenazeyi çıkardılar kepçe geldikten sonra. Bizim karşı komşuymuş. O diğerleri de kardeşleriymiş. Onlar çıktı. Abimler, amcamlar, çocukları, torunları oradalar. Sonra kepçe biraz daha derine gitti. Bu arada hani diğer binalara falan bakıyorum böyle. Herkesi susturuyorlar, ses kontrolü yapıyorlar. Ben de yapmak istiyorum da. Abi ben nasıl abime yaşıyor musun diye sorayım. Ben nasıl sesimi duyuyor musun diye sorayım. Yani o şey yapamıyorum. Neyse sonra askerler geldi. Ses kontrolü yapacaklardı. Bağırıyorlar, ses yok. İşte cihazlarla deniyorlar, ses yok. Onlar gittiler. Hani ben de deneyeyim dedim. Hani onlar ön taraftan denedi, ben de arka taraftan deneyeyim dedim. Binanın arka taraftan girdim. Ben ilk gün yaşadığımı çaresizlik zannediyordum ya. Asıl çaresizlik o da değilmiş. Asıl çaresizlik yani abine, yeğenine ve işte yengene yaşıyor musun diye, burada mısın diye bağırmakmış yani. O anda onu zannettim. Bu arada abi hani derslere falan gidip geliyordum hayalhanemde. YouTube'dan izliyordum, risalelerden okuyordum böyle. Yani insan aciz bir varlık. Tamam bunu biliyorum, acizim diyorum ama yok yani sadece dilde. Yani bunun böyle olması gerektiğini biliyorum, acizim diyorum ama yok yani. Abi ben orada gerçekten o acizliği, yani o çaresizliği yaşadım yani. İlmel yakin biliyordum. Orada aynel yakin hem gördüm hem yaşadım abi yani. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun. Yerini biliyorsun. Yani bir 20-30 metrekarelik bir alana sıkışmışlar. Bir şey yapamıyorsun. Orada çaresizliği de gördüm. Yine şükrettim tabii. Allah'ım yani bana bu çaresizliği gösterdiğin için, acizliğimi bana gösterdiğin için sana şükrederim. Tabii bu arada annemleri, babamları işte orada kalanları herkes birbirini yani şehitlik konusunda teselli ediyor. En büyük tesellim de o zaten. Hani çünkü herkese nasip olmaz yani o şehitlik mertebesi. Allah onları bizden daha fazla sevmiş. Onları aldı yanına şehit olarak. Abi 5. gün abimi çıkardık. Abim, yengem, yeğenim. Üçü birbirine sarılı bir şekilde gördük böyle. Üçü tam koridordayken birbirine sarılmışlar. Orada düşmüşler. Çıkardık üçünü. Götürdük onları. Köye defnettik. Defnettik ama şey yapamıyoruz. Durup da mezarında Kur'an bile okuyamıyoruz. Yani zaten akşam vaktiydi onları çıkardığımızda. Hava soğuk. Bekleyen ablam var. Ablamın eşi var. 3 tane daha yeğenim var. Dayım var. Dayımın eşi var. Duramıyorsun yani. Orada abimi defnettik. Namazını kıldık. Geri döndük. Geri döndük işte bir kısmımız amcamların olduğu yere, ben ablamların olduğu yere gittim. O arada 2 gün geçmiş abi. Ablamların olduğu binada 3 farklı ekip çalışıyor ya. Bir de orada çok fazla ev var. Bayağı bir cenaze çıkarmışlar. Torbalara koymuşlar. Küçük bir dükkan bulmuşlar. Oraya içine koymuşlar. Ve onların kim olduğu bilinmiyor.
Orada işte gidiyor görevliler hani burada bu binada birilerini bekleyen var mı diye soruyor. Bu binada bekliyorum dedim. İşte ablam var, yeğenlerim var, dayım var, kuzenlerim var. Gel şunlara bak o zaman. İşte biz şu kadar çıkardık. Bunların daha kim olduğu belli olmadı. Abi tek tek bana o herkesi gösterdiler o binadan çıkarılan. Yani o an öyle bir şey oluyor ki abi. Yani sen kendi ablanın şeyini bile hatırlamıyorsun. Hani benim ablam acaba bu muydu? Saçları böyle miydi? Elleri böyle miydi? Ya da yeğenlerim böyle miydi? Yani o bile aklına gelmiyor. Ama neyse o gösterdikleri hiçbiri değildi. Ablamlar, dayımlar halen enkazdaydı. Diğer tarafa gidiyorum abi. 6. gün amcamın torunları çıkıyor. Bu arada amcamın 4 torunu o binadaydı. Biri ilk gün canlı şekilde çıkıyor abi. Hastaneye gidiyor. Hastaneye götürüyorlar. Böyle sohbet muhabbet ederek gidiyor. Amcamın oğlu da yani onların babası da yani ondan umutlu. Hastanede o tamam yaşadı, kurtuldu. Diğer üçü zaten ihtimal vermiyor o da kendisi de. O üçünü çıkardık abi, o üç çocuğunu. Sonra hastaneden haber verdiler. Yani hastanede hiç kanamadan o da vefat etmiş. Yani amcamın oğlunun 4 tane çocuğu da onları da defnettik. Yine onların da başında bekleyemiyoruz. Yine enkaza gitmemiz gerekiyor. Çünkü yani enkaza gitsek bir şey yapmıyoruz ama gitmesek de yani çok büyük bir boşluk hissediyorsun. Yani gitmeyip ne yapacaksın? Hani zaten o enkaz dediğin senin evin zaten. Enkaza gidiyoruz diyoruz ama evimize gidiyoruz biz aslında. Hani orada ne kadar artık yaşayamasak da oraya giremesek de gidip onun başında beklemekte şey gibi hissettiriyor bizi o an. Yani kendi evindesin gibi hissettiriyor. Sonra abi ablamların oraya gittim. Dediler ki 3. kattayız. 3. katta da ablamlar oturuyor. Bir kız çocuğu gördük dediler. Benim de 8 yaşında bir yeğenim vardı. Neyse onu çıkardılar abi. Şimdi benim ablamın da 8 yaşında bir kızı var. Dayımın da o yaşlarda bir kızı var. Ve boyları, kiloları da aynı hemen hemen. Abi getirdiler. Baktım abi hani hem o hem o değil yani. O an zaten akıl duruyor o an. Bu acaba yeğenim mi yoksa dayımın kızı mı? Yani çelişkiye kaldığım nokta da farklı bir durum. Yeğenimse yeğenimdir, değilse hani bunu tanımıyorum diyeceğim. Ama dayımın kızı da aynı şekilde. O yaşta, o boyda. Ben dedim ki bu her ikisi de olabilir. Bu burada kalsın. Çünkü dediler bir de erkek var içeride. İşin ilginç tarafı benim ablamın da 2. çocuğu erkek, dayımın da 2. çocuğu erkek. Aralarında 1-2 yaş farkı var. Ablamın çocuğu yani yeğenim biraz daha zayıf. Dayımın oğlu biraz daha kilolu. Dedim ki erkeği çıkarsınlar. Erkekten belli olur. Erkek çocuktan. Hani en azından benim yeğenim mi yoksa dayımın kızı mı ona göre hani ayırırız dedim. Abi bu arada o işte dedikleri erkeğin okul çantasını çıkardılar. Ben o depremden yaklaşık 3 hafta önce yeğenlerime şey göndermiştim. Böyle papatyalı boyalı bir kalem göndermiştim. Bu çantaya bakın dediler, işte bu gelecek kişi o çantanın sahibi yani. Çantayı açtım abi. O kalem, o boya orada duruyor. Bu benim yeğenim yani. Sonra getirdiler kendisini de. Tabii bu 2 küçük yeğenim de onlar da birbirine sarılı bir şekilde çıkarmışlar. Tamam dedik, hani bu ikisi benim yeğenim. İşte çalışanlar dediler ki hani bir de erkek görünüyor. O da eniştem. Ama onu yarına çıkarabiliriz ancak. Biz o gece yeğenlerimi götürdük abi. Zaten yeğenlerimi götürdüğümde orada 5 kişilik mezar kazmışlar. Hani 5'i de gelecek diye. 2 yeğenimi defnettik abi. Ve o ilk en büyük yeğenim, 8 yaşında olan yeğenim, biz birbirimize cennet kokulum diye hitap ederdik. Yani telefonda görüntülü konuşuyoruz. Bana diyordu ki Osman dayı bir cennet kokusu geldi, acaba senden mi geliyor diye. Ben de diyordum işte yok senden geliyor ama işte demek ki ondan geliyormuş, onu yani görmüş oldum. Sonra geri döndük abi. Yine mezarın başında bekleyemiyoruz. Geri döndük. Hani yine ablamların orada bekliyorum. Diğer tarafa gidiyorum. Bir gelişme yok halen. Devam ediyorlar çalışmaya. Tekrar ablamların oraya geliyorum. Derken eniştemi de çıkardılar abi. Bir gün sonra. 7. günde muhtemelen. Yani fırsatımız hiç olmuyor abi. Hani hepsi bir anda çıkarmış olsak ilk gün hepsini defnederdik. İşte ondan sonra oturur yasımızı tutardık. Ama yas da tutamıyoruz, üzülemiyoruz da. Yani biraz mezar başında üzülüyoruz, duamızı ediyoruz. Ama gitmek zorundayız çünkü bekleyenler var. Abi sonra ablam ilin oraya tekrar gittim. Eniştemi çıkardılar. Eniştemi de o ilk gün, yani bir önceki gün çıkarttıkları 2 yeğenimin kapıların önünde bulmuşlar. Yani yatak odasından kalkmış, onlara doğru giderken koridorda onların kapısının önünde o da enkazla yakalanmış. Neyse eniştem de çıktı. Bekleyelim dedik, hani ablamla yeğenim de çıksın, üçünü bir götürelim dedik. Yok, ablamlar görünürde yok yani, ablamla küçük yeğenim görünürde yok. Eniştemi de götürdük abi, tekrar onu da defnettik. Geri geldik ve artık 8. güne geldik. Ve ben abi o kadar enkaz gördüm. Kimseden umudum yoktu yani.
yaşar diye umudum yoktu. Hani bu enkazın altından sağ çıkamaz diye düşünüyordum. Ama bir tek ben o küçük yeğenimden umutluydum abi. 3 yaşında. Böyle çok güçlü olduğunu düşünüyordum böyle. O bir yerlere saklanmıştır. En son bir yerden çıkacak, hiçbir şey olmamış bir şekilde gelecek Osman dayı diye bana sarılacak. Onu bekliyorum yani. Ve bu arada o binada 120 kişi yaşıyor. Sadece içeride enkazda 6 kişi kalmış. Diğer hepsinin cenazesini çıkarmışlar. Sadece 6 kişi kalmış. Ben halen o yeğenimden umutluyum yani. Çıkacak, koşacak, işte babama dede diye koşacak. Anneme işte anneanne diye koşacak. Bekliyorum yani onu. Ablamın yanındadır zaten. İkisi birliktedir. Onu bekliyorum ama ablamdan umudum yok. Yeğenimden umudum var. Bir şekilde o bir yere saklanmıştır diye düşünüyorum. Neyse abi 8. gün oldu. Yine ses seda yok. O zamana kadar da ekipler gündüzleri çalışıyor. Hava kararınca gidiyorlar. Sabah geliriz diyorlar. O gün bir vardiya değişimi yapacaklar. Yeni bir ekip gelmiş. Biz gece çalışmak istiyoruz dediler. Zaten bomboş yani. Günden güne şehirde insanlar azalıyor. Çünkü yani yakınlarının cenazesini alan insanlar defnediyor. Sonra bir yerlere gidiyor. Artık boşaldı şehir yani. Biz ilk gün o binanın başında belki 70-80 kişi bekliyorduk. O 8. günde ben, annem, babam bir de kardeşim vardı. Küçük kardeşimi köye göndermiştik. Bekledik abi. O ekip dedi ki biz çalışmaya devam ederiz. O teslim edecek yani o vardiyadan gündüz çalışan ekipteki sorumlu abi, yeni gelen sorumlu abiye binayı anlatıyor. İşte şurası şu oda, burası bu oda falan filan. Çocuk odasına baktık bulamadık, salona baktık bulamadık, koridorda bulamadık diyor. Bir tek yatak odası kaldı diyor. Bir de merdiven boşluğu olabilir. Ve o onu anlatırken ben de dinliyorum. İnşallah merdiven boşluğuna gitmemiştir. Merdiven boşluğuna giderse tek parça beklemeyin dedi. Yani ablamla yeğenini tek parça bekleme dedi. Abi ondan sonra ben o acizliğimi, o çaresizliğimi bir daha yaşadım. Abi gittim, yatsı namazını kıldım abi. Artık duam bile değişti yani. Dedim ki Allah'ım yani sen ablamla yeğenimi oradan tek parça halinde çıkar. Çünkü adam dedi ki eğer merdivene kaçmışlarsa tek parça çıkamazlar. Ben dedim ki Allah'ım ablamla yeğenimi tek parça çıkar. Tabii bu öyle bir acizlik içerisinde, öyle bir çaresizlik içinde etmişim ki bu duayı. Kabul oldu ama ne şekilde kabul oldu? Gece gittik abi tekrar. Namazdan sonra tekrar gittim. Yatak odasını buldular abi. Yeğenimin beşiğini gördüm. Oradan yavaş yavaş elle kazmaya devam ediyorlar. Hani zarar vermemek için. Gece saat 3 gibi dediler ki ikisini de gördük. İkisini de çıkaracağız. Ama siz uzak durun buradan dediler. Hani hem bizim çalışmamızı engellemeyin hem de görmeyin. Ablamgili görmüşler işte. Bekliyoruz artık çıkarmasını. Tabii şey oluyor bizde hani abimgili çıkardıktan sonra 5. günde böyle bir gönül ferahlıyor, rahatlıyor. Yani çünkü tamam öldüğünü, şehit olduğunu biliyoruz. Ama en azından oradan çıkaralım da götürüp yeri belli olsun yani. En azından dua etmeye gideceğimiz zaman, Kur'an okumaya gideceğimiz zaman mezarlarını bilelim diye. Ama ablamgilde artık böyle 8. güne geldi. O duygu biraz daha şey oldu. Acaba başkasını ablamı işte kendi yakını sanıp götürdü mü? Ya da işte gerçekten merdiven boşluğundan mı diye bir şey korku da başladı o an. Neyse abi işte ben yatsı namazında dua etmiştim. Allah'ım onlar tek parça çıksınlar diye. Ablamla yeğenim. Abi sorumlu beni çağırdı. Dedi ki Osman ikisi de burada. Tek parça. Ama nasıl tek parça? İkisi bir bütün. Ablam secde pozisyonunda. Yeğenimi şöyle üzerine kendini kapatmış. Kıbleye de dönmüş. Ayıramıyorlar yeğenimle ablamı. Yani ölüm bile ayıramaz derler ya abi. Yani biz ölüm bile ayıramaz. Gerçekten yani ölüm bile ayıramadı. Onları o şekilde götürdük. Bir önceki gün hani dedim ya 5 tane mezar kalmışlardı. Şimdi mezar sayısı 4'e inecek. Ama yeğenimin mezarını küçücük yapmıştık. Ablamınkini biraz daha normal yapmıştık. İkisine sığmıyorlar. Ablamın mezarını biraz daha genişlettik. Defnettik oraya işte 5 mezarlık düşünüyorduk. 4 mezarlık oldu. Öncesinde bizim aile mezarlığımız yoktu abi. Artık 3 tane aile mezarlığımız var. Abimlerin olduğu bir yer, ablamların olduğu başka bir yer, dayımların olduğu başka bir yer. Allah'a hamdolsun onlar şehit oldular. Yani üzülüyorsak, ağlıyorsak bu hem onları özlediğimiz için hem de kendi halimize. Onlar şehit oldu, kurtuldular, o şerefe nail oldular. Biz olamadık. Daha çok çalışmamız gerekiyor demek ki. İnşallah Allah cennetinde hepimizi buluşturur onlarla. Bu arada abi normal şartlarda hani ben o yeğenlerinden, ablamdan, abimden herhangi birinden yani
biri hasta olsa ben yerimde duramazdım yani böyle. Üzülürdüm, ağlardım, dayanamazdım. Bir şeyler yapmak isterdim. Abi orada ben yani o kadar şey gördüm. Hani yeğenlerimi gördüm, abimi, ablamı, amcamı, dayımı. Bunlar en yakınlarım yani. Daha çok var da yani bunları bizzat yani başlarında durdum gördüm. Şimdiye kadar Hayalhanem'in o kadar videosunu izliyordum, derslerine gidiyordum. Bunları öğreniyordum da kendimi hayatıma koyamadığımı düşünüyordum bu dersleri. Orada ben abi Allah'ın yani o derslerin etkisini bana yaşattığını hissettim yani. Allah sabrını da veriyor. Yani hatta mutluluğunu bile veriyor abi yani. Normal şartlarda yani onların en ufak bir acısına dayanamazken hepsinin ölümüne dayanıyoruz abi yani. Bu çok farklı bir duygu, çok farklı bir şey. Abi ilk 3 gün sadece zaten meyve suyu kek bir yerlerden geliyor. Hani yemek zaten yok, çay çorba zaten yok. İçtiğimiz suyun böyle her gün tonlarca belki israf ettiğimiz suyun şükrünü vermediğimizi gördüm yani abi. O su o kadar önemliymiş ki. Ben 10 gün duş alamadım abi. 10 gün. Artık saçlarımda taşlar birikmişti böyle. Enkazlara gire çıka. Hadi duş almaya geçtim abi. Annem ilaç içecek, su bulamıyorum. Yani normalde insanlar gidip işte bir AFAD ekibi, bir kepçe operatörü, bir kepçe bulmaya gider. Ben su aramaya gittim abi. Hani anneme bir su bulayım da hani en azından ayağın acısı dinsin diye. Ondan sonra abi tabii onun için de Allah'a şükrettim yani bana bu hani çünkü biz her gün suyu çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz suya. Bize alışkanlık olmuş, ülfet olmuş. Ama işte kesilince de birden kesilebiliyor yani. Abi üçüncü gün ya da dördüncü gün gecesinde bir işte hayırsever bir insan çorba göndermiş. Bildiğimiz mercimek çorbası. Abi gece bir içtim onu. Böyle sanki hayatımda hiç çorba görmemiş biri gibiyim. Yani hayatımda hiç yemek yememiş biri gibiyim. Yani orada da şeyi fark ettim. Biz yediğimiz yemeğin, içtiğimiz çorbanın bile şükrünü vermiyormuşuz ya. Biz ne kadar nankör insanlarmışız. Abi Hayalhanem normal bir insan günlük yaşaması için fizyolojik olarak hani yemesi, içmesi bunları bir şekilde sağlıyoruz. Ama şimdi ben bizzat gördüm ki hani Adıyaman'a gittiğimde depremden sonra onlar yetmiyor. Onlar sadece senin ayakta kalmanı sağlıyor belki. Ama içinde bir şeyler böyle acı çekiyor. Yani içinden sanki birisi sana yumruk atıyormuş gibi. Onlarla başa çıkmak gerekiyor. İşte Hayalhanem ne abi? Bu manevi organlarımızı, bu manevi vücudumuzu besleyen, depolayan, tedavi eden bir hastane gibi abi. Ben öyle hissediyorum. Çünkü yani Allah razı olsun. Belki Hayalhanem vesilesiyle yani orada içim rahattı ya. Halen de içim rahat abi. Yani bu bana o ruhumun doygunluğunu, belki tedavisini sağlayan, yani vesile olan Hayalhanem'dir abi. Yani benim o manevi hastanem, Hayalhanem. Zaten manevi hayat düzelince maddi hayat zaten düzeliyor. O yüzden Hayalhanem benim için hayatın ta kendisi ya. Allah Hayalhanem'de hizmet eden herkesten razı olsun, binlerce kez razı olsun. Hizmet etmeye vesile olan herkesten razı olsun. Hatta ablam güle çıkardıkları gün ablamın cüzdanını da çıkardılar abi. Bana verdiler. Bir baktım içinde bir tane işte yeğenimin bir fotoğrafı var. Aldım onu. Arabama bir yere sakladım. Bir tane kağıtta bir ayet yazıyor. Ona karışmadım, orada bıraktım. Bir de bir cüzi miktar bir para var. İşte son parası herhalde. Aldım abi onu. Şimdi Hayalhanem de İstanbul'da zaten bir medrese inşa etmeye çalışıyor. Satın almaya çalışıyor. Hani dedim ki ben hani ablam öleceğini bilseydi, yani bir gün sonra öleceğini bilseydi, bir gün öncesinden bütün mal varlığını bağışlardı yani. Gittim abi ben de hani ablamın hayrına, onun hatırına, hani onun o belki az görünen, o cüz'i görünen parası baki olsun dedim, sonsuz olsun dedim yani. Tamam onlar inşallah Allah'ın izniyle cennete gidecekler ama orada da mertebesi yükselsin. Cennetin daha üst mertebesine gitsinler. O yüzden gittim abi onu Hayalhanem İstanbul için verdim. Ve ben daha da rahatladım ondan sonra. Ondan sonra döndüm, Adana'ya geldim tekrar. Abimin cüzdanı çıkmıştı, onu da aldım. Onu da buldum. Onu da açtım abi. Onda da biraz para buldum. Yine o da abimin son parası. Ben eminim ki abim şu an buralarda bir yerde Osman bir an önce git bunu da ver, bir an önce git bunu da ver diyordur yani. O yüzden aldım onu da cebime koydum abi. Allah nasip ederse Hayalhanem'e gittiğim ilk anda onu da oraya vereceğim abi. Yani biz onlardan razıydık. Allah onlardan razı olsun. Onlar da bizden razı olsun diye bu şekilde düşündüm abi. Her çarşamba küçük ders grupları var.
Her çarşamba gitmeye çalışıyorum. Yetmiyor tabii. Cumartesi günler de hani umumi sohbetler oluyor. Onlara gidiyorum. Ama böyle bir zaman sonra hani orası bir dershane değil, hani git ders al geri gel değil yani. Ben de hani bu hizmeti görüyorum. Hani Allah namına, Allah için, Allah rızası için bir şeyler yapılıyor. Bir parçası olmam gerekiyor diye düşünüyorum yani ben de. O yüzden cumartesi günleri çay dolduruyorum mesela oraya gelen insanlara. Hani belki birisi o çayı içer de bir muhabbete devam eder. Orada bir hakikati, iman hakikatini öğrenir. Ben de buna bir şekilde bir çay bardağıyla, bir çayla vesile olurum diye. Cumartesi günleri işte depreme kadar düzenli olarak onu da yapmaya çalışıyordum. İnşallah bundan sonra da yine devam edeceğim tabii. Daha kuvvetli bir şekilde hani abim için, ablam için, yani önceden sadece kendim için yapıyordum. Artık bundan sonra yani abim, ablam, yeğenlerim, amcam, dayım, herkes için daha güçlü bir şekilde yapmam gerekiyor yani. Çünkü onlar şu an burada dile gelseler benden tek isteyecekleri şey bu olur yani. Sadece benden değil, bütün ailemden bunu isterler. Osman abi biz biraz büyüyelim. Sen de ailene belki bir şeyler söylemek istersin burada. Abi gitmeyin ya. Ay. Hangi birinize söyleyeceğim bilmiyorum ki. Biliyorum yani hepiniz şu an çok daha rahat yerlerdesiniz. Çok rahatsınız. Bizden kat kat daha iyisiniz. Ama çok özledim ya. Bir sarılabilseydim. Zaten hepinizin içine doğmuştu. Yani son gece, depremden önceki gece hepiniz tek tek beni görüntülü aradınız. İçinize doğmuş yani. Bana o son anlarınızı gösterdiniz yani. Geçecek ya. Dünya zaten geçici. İnşallah cennette birlikte oluruz. Canım ablam, canım abim. Yeğenlerim ya. Cennet kokulum. Ben ilk defa tek kaldım depremden bu yana. Ben tek kalmak istemiyordum. Telefonumun galerisine bakamadım bile. Çünkü galerimdeki insanlar yarısı ölü. Şehitler hepsi Allah'ın izniyle. İnşallah biz de o mertebeye erişebiliriz. Hakkınızı helal edin bize. Hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum ya. Rabbim bizlere sabır versin. Yani. Biz Allah'ın kullarıyız ve dönüşümüz yine Allah'adır. Sizler kurtuldunuz. Dert yok, tasa yok. Ah ne ala. Hepiniz şehit oldunuz. Vallahi çok seviniyorum ya. Kolay mı öyle şehit olmak? Kolay mı cenneti kazanmak? Rabbim sizi sevmiş ki cennetini almış. İnşallah biz de geliriz oraya. Ben biliyorum zaten. Buralardasınız, yanımızdasınız. Yani size çok selam gönderiyorum. Her namazdan sonra çok selam ve dua gönderiyorum. Ulaşıyordur size. Rüyama da bekliyorum tabii de. Daha göremedim. İşte böyle ya. Yani bomboş şehirler. Böyle miydi buralar? Bir insan bile yok ya. Yani şu an çok sarılasım var da neye sarılacağım? Nereye sarılacağım? Hiç merak etmeyin ama. Ben hepinizin razı olacağı şekilde sizlerin adına daha güzel şeyler yapacağım. Yani ben bir gün oraya geldiğimde yani koşa koşa sarılacaksınız bana biliyorum. Ben bunun için çabalayacağım yani. Sizin adınıza yapacağım her şeyi. Tabii sizin ihtiyacınız yok. En çok benim ihtiyacım var da. Ben yine de siz benden razı olun diye sizin için yapacağım bir şeyler.
Siz için daha fazla çalışacağım. İnsanlara yardımcı olmaya çalışacağım. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Canlarım benim. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.